Öncelikle merhabalar. Da sahibi toplu olarak bizi ofisinize ağırlamayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz deyiz. Teşekkür ederiz. Gençlerin iyi olması daha önemli. Teşekkürler. Daha fazla vaktinizi almadan sorulara başlayalım istiyorum. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Nerede doğdunuz? Nerede büyüdünüz? Erzincan'da doğdum. Doğu Anadolu'nun güzel ova şehrinde ve depremlerle çok fazla zayiat vermiş şehrin bir çocuğuyum. İlkokulu orada Erzincan'da okudum. Ortaokulu Karadeniz Ereğlisi'nde, liseyi, oralı mısın? Evet. Liseyi parasız yatılı olarak İstanbul Üsküdar Kız Lisesi'nde okudum. Sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Sonra da iş hayatı. Size mimarlık mesleğini seçtiren şey neydi? Neden mimarlık? Çok bilinçli olarak seçtiğimi söyleyemem. Gittiğim bir evin çok güzel olduğunu, cephesinin güzel olduğunu, o evin güzel olduğunu ve orayı yapanın ve yaşayanın mimar olduğunu duyunca bu fena bir şey değilmiş herhalde diye 7. tercih olarak tercih ettim 1974. Yaptığınız ilk proje süreci nasıldı ve sizin için anlamı nedir? İlk proje. İlk proje tabii bir böyle ufak tefek hani ekmeğini çıkartmak için yaptığımız işler var. İlki daha öğrenciyken prefabrik üretim yapan bir firmanın elemanlarıyla 3 çeşit Arabistan'da uygulanmak üzere Özcan'la birlikte konut projeleri üretmiştik. Daha öğrenciydik o zaman. Bu yani iş yapmanın keyfini bize anlattı ve iş yaparak para kazanmayı öğretti. Sonra kendi başına bir işi yapmanın güzelliğini anlattı. Böyle diyebiliriz. Sizin için dönüm noktası olan projeniz var mı? Varsa nedir? Şimdi dönüm noktası nereden nereye döndüğüyle ilgili tabii çok dönüm noktaları var. Bunlardan bir tanesi girdiğimiz ilk yarışmada ödül almış olmak, Samsun Hükümet Konağı. Sonra büromuzu açmamıza imkan sağlayan Giresun Hükümet Konağı yarışmasında birinci olmamız. Daha sonra meslek kariyerimizde önemli bir yer tutan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yarışmasında birinci olmak. Hem o zaman çok genç olarak birinci olmak önemliydi o projede. Bunları sayabiliriz. Teşekkürler. Mimarlık eğitimine başladığınız zamanlardaki hayalinizle şu anki konumunuz, yaptıklarınız arasındaki ilişki nasıl? Çok farklı mı? Şimdi hayal bildiklerinle ilgili olarak oluşan bir durum. Yani bilmeden, görmeden hayal etmek zordur. Hani derler ya çok zengin olsan ne yerdin diye çobana, biliyorsunuzdur. Öğrenme devam ettikçe hayalleri insanın gelişiyor. Mimarlık eğitimi sürecinde yani biz kendi işimizi yapmayı Özcan'la birlikte o zaman hayal etmiştik. Şimdi de onu yaptığımız için, yapabilme şansını yakalayabildiğimiz için hani mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Yoğun bir yarışma geçmişinizin olduğunu biliyoruz. Yarışmaların sizin için önemi nedir ve bize biraz yarışma süreçlerinden bahsedebilir misiniz? Yarışmanın önemi birkaç anlamda. Bir tanesi meslek içi eğitimin önemli bir ortamıdır. Özgürce üretmenin ortamıdır. Ve en önemlisi yeni mezun insanın hiç iş yapmadan birilerinin parasını, arsasını, zamanını kullanabilme şansını tecrübeniz olmadan yakalamak mümkün değildir. Yarışma o imkanı sağlıyor. İmkanı sağlayabiliyor ama o imkanı da elde edince çok iyi kullanmak gerekir. Yarışmanın bir alana tek bir kişi değil, birçok aklın
birlikte ürettiği ve birlikte üretilmiş seçenekler içinden en iyisinin seçilebileceği ortam yaratması açısından önemlidir yarışmalar. Bugün Türkiye'deki mimari pratik ile ilgili ne düşünüyorsunuz ve bugünden geleceğe bir bakış atmanızı istesek bu konuda neler söylersiniz? Bugün içinde bulunduğumuz mimarlık doğrusu yerinden, kime yapıldığından, niye yapıldığından çok fazla haberdar olmadan global dünyanın etkisiyle, global malzemelerle, her yerde yapılanın her yerde uygun olacağı düşüncesiyle yapılan, bence biraz içeriği de boşalmış gibi duruyor ama sanırım bunu da aşacağızdır diye düşünüyorum. İlerisi için zanaatkarlığın yapı sektöründen çıkartılmış olması, bu işte bütün küresel malzemelerle de ilgili sanat eğitiminin olmayışı, işçiliklerin doğru yapılmayışı, daha doğrusu yapıların ve yapılı çevrelerin birer dayanıklı tüketim malı gibi algılanıyor olması bence bugün mimarlığın içini biraz boşaltmış gibi gözüküyor. Bir yarışma projeniz olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasından bahsetmenizi istesek, yarışma sürecinden ve daha sonrasında uygulama sürecinden biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yarışması hem bulunduğu yer hem konusu açısından önemli bir yarışma. Dönemi içinde çok önemli bir yarışmaydı. Bizim de söylediğim gibi bizim için de önemli bir yarışma. Önemi şu, zaten jüri çok iyi bir jürisi, çok dönemin en önemli mimarlarından oluşan 7 kişilik asli jüri üyesi vardı. Beklentileri önemliydi. Beklentilerinde evrensel kültürün, yani Cumhuriyet Türkiye'sinin evrensel kültüre katkısı ve Türk mimarlık sanatının ulaştığı noktayı simgeleyecek bir yapı beklentisi vardı. Bu önemli bir beklentiydi. Yarışmaya girenin de omuzlarında oldukça hani kaldırılması gereken önemli bir şey. Biz de orada bunu jürinin de dediği gibi biz de çok önemseyerek baktık. Yeri başka yerlerde de söylemişimdir. Ankara Kalesi ile Anıtkabir arasında ve en çukur yerde yer alıyor. Bir alanda bir yapıyı yerleştirirken onun oradan başka yerde olamayacağını gerektiren nedenler olması lazım. Biz o nedenleri Kale Anıtkabir aksı ile Atatürk Bulvarı'nın Gençlik Parkı'na bağlayan köprü, o dik iki aks üzerinde yakaladık ve o düşünceyle onu tasarladık. Bir diğer konuda Anıtkabir'in Atatürk Bulvarı'ndan görüntüsünü kesmemesi için yapı aşağıya çökertildi o nedenle. Çünkü Atatürk Bulvarı'ndan Anıtkabir'in açık gözüktüğü tek nokta orası. Şu anda da bina yapılmış olmasına rağmen o görüntüyü hala görebiliyoruz. Yapının içinden görebiliyoruz. Yani geçmişle gelecek arasında bir durak. Son olarak peki bu yapıda pür asal geometrik formları kullanıyor olmanızın sebebi nedir? Yapıyı incelendiğinde aslında gayet rasyonel bir çözümdür. O rasyonellik içinde hem işlevlerin ihtiyaçlarını tekil olarak birbirlerinden ayrı ama bir bütünün parçası halinde tasarlamak aslında. Peki sizden biz mimarlık öğrencilerine ya da yeni işte mezunlara nasihat vermenizi istesek ne söylersiniz? Nasihat anlamlı bir şey değildir. Yani işte diğer insanlar sen giderken ben geliyorum, dinle bak neler diyeceğim. Ama hayat öyle işlemiyor. Herkes kendi yolunu gidiyor, kendi deneyimini edinmek istiyor. Sadece şunu söyleyebilirim.
bir işi yaparken çok severek yapmayı, onu iş değil aslında hayatın bir parçası, hobi gibi severek, keyif alarak yapmayı sadece söyleyebiliyorum. Ama bu sadece mimarlık için değil, her iş için böyle. Evet. Yemek pişirirken de öyle, evi temizlerken de öyle, öğrenciyken de öyle. Yani sadece anahtar her başarıda severek yapmak. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.